Lenin suikastı konusunu anlatacağım. 1918 yılı genç Sovyet Cumhuriyeti için bir ölüm kalım yılıydı. Ekim devriminin üzerinden sadece birkaç ay geçmişti. Rusya'da iktidar artık işçi ve köylülerin elindeydi. Ve insanlık tarihinde yepyeni bir sayfa açılmıştı. Ancak bu zafer emperyalist güçler ve eski düzenin kalıntıları için kabul edilemezdi. Sovyet iktidarını devirmek için hem içeride hem dışarıda sayısız komplo kuruluyordu. Çarlık subayları, Beyaz Ordu mensubu çeteler, yabancı müdahaleler, sabotajcılar, eski düzenin çıkar çevreleri, genç Sovyet iktidarı daha doğar doğmaz bütün bu tehlikelerle yüzleşmek zorunda kaldı. Tam bu çalkantılı dönemde 30 Ağustos 1918 günü dünya işçi sınıfının ve Sovyet hükümetinin önderi Lenin, Moskova'da işçilerle buluşmasının ardından suikasta uğradı. Kurşunlar yalnızca Lenin'in bedenini değil, Sovyet iktidarının kalbini de hedef almıştı. Fakat bu olay Sovyet halkının direncini kırmak yerine daha da pekiştirdi. Saldırı haberi Moskova'da hızla yayıldı. İnsanlar sokaklara döküldü. İşçiler, askerler ve köylüler, kısacası tüm ezilen sınıflar Lenin'in başına gelen saldırıyı bir halk düşmanlığı olarak gördüler ve büyük tepkiyle karşıladılar. Lenin ağır yaralanmıştı. Doktorlar kurşunun ciğerlerine zarar verdiğini söylüyorlardı. Ancak Lenin olağanüstü iradesiyle hayata tutundu. Bu milyonlarca emekçi için bir umut ışığıydı. Lenin suikastı yalnızca Rusya'da değil tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Kapitalist basın bu olayı Sovyet iktidarını zayıf göstermek için kullansa da işçi hareketleri kısa sürede gerçeği gördüler. Devrim önderi halkıyla birlikteydi ve onu susturmak mümkün değildi. Dünya işçileri Lenin'in hayatta kalmasını kendi zaferleri gibi kutladılar. Avrupa'da sosyalist basın Lenin yaşadı, devrim yaşıyor manşetleri attı. Bu durum Sovyet iktidarının uluslararası alandaki gücünü artırmıştı. Lenin'in yaraları tam olarak hiçbir zaman iyileşemedi. Ömrünün sonuna kadar kurşunun bir kısmı bedeninde kaldı. Ancak bu yaralar dünya sosyalist hareketi için bir simgeye dönüştü. Lenin devrim için bedel ödemekten çekinmeyen bir lider olarak tarihe geçti. Bugün geriye dönüp baktığımızda bu olay yalnızca bir suikast girişimi değil, aynı zamanda işçi devletinin sağlamlığını sınayan bir an oldu ve Sovyet halkı bu sınavı başarıyla geçti.